Kroş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün çok pratik, Selanik görünümlü ama sadece ters ve düz örgüyle yapılan, yaka ve kol kesme gerektirmeyen bir yelek modeli anlatacağım. Şişle öreceğiz. Çok kolay, çok pratik dediğim gibi. Kısa bir sürede bitireceksiniz. Nasıl bir şiş ve ip kullandım? Öncelikle ondan bahsedeyim. Şimdi kullandığım ip ben size şöyle göstereyim. Ortadan biraz daha ince bir ipi 2 kat yaptım. Bakın böyle 2 kat yaptım ve 7 numara şişle ördüm. Vereceğim ölçüler şimdi 7 ve 8 numarayla örerseniz her bedene göre kaç ilmek atmanız gerektiği konusunda, birazdan da 5 ve 6 numarayla ya da 4,5 numarayla örerseniz kaç ilmek gerekir? Bu vereceğim ilmeklerin üzerine ne kadar eklemeniz gerekir? Onları anlatacağım. Dikkatle dinlerseniz sevinirim. Çünkü genelde videoların altına sürekli kaç ilmek atmalıyım diye sorular geliyor ve ben hepsini zaten videoda anlatmış oluyorum. O yüzden dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi ben 38 beden için 7 numara şişle ördüğümde arkaya 81 tane ilmek attım. 81 niye? 4'ün katları olarak düşünüyoruz. Yanına da ekstradan bir ilmek atıyoruz. Yani 4'ün katları ne demek? 4, 4, 4, 4 diye giden ilmek sayılarınızın yanına mesela 4 tane ilmek, 4 tane ilmek, 4 tane ilmek, sonuna da bir tane ilmek eklemek demek. Bu 38 beden için vereceğim bir ölçü. Yani bunu small beden için düşünelim. 36 bedene de uyar benim vereceğim bu ölçü. Medium beden için 89 ilmek atmanız gerekiyor arka tarafa. Large beden için 97, X large beden için de 105 ilmek atmanız gerekiyor. Eğer 7 numarayla örecekseniz. Biraz salaş bir yelek olacak. Yani ilmek sayıları fazla gelebilir gözünüze ama model kendini topluyor, lastik örgü gibi daralıyor. O yüzden biraz fazlaca ilmek atmamız gerekiyor. Benim 400 gramın biraz üzerine çıktı ördüğüm bu yelekte harcadığım ip. Eğer 5 numarayla, 4,5 numarayla ya da 6 numarayla örüyorsanız bu rakamlar ne olacak? Bu verdiğim rakamların üzerine 12 tane daha ilmek koyacaksınız. Yani small beden için 81 demiştim. Eğer 4,5, 5 ya da 6 numarayla örüyorsanız 81 değil de üzerine 12 koyarak 93 ilmek atacaksınız. Medium için 89 demiştim. Eğer daha küçük numara şişle örüyorsanız 89 değil de üzerine 12 tane koyarak 101 ilmek atacaksınız. Yani bu şekilde hesaplamaları yapacaksınız. Şimdi modeli nasıl yapıyoruz? Çok kolay bir model. Hemen 2 dakikada anlatacağım size. Aslında birinci sıra bütün modelde uygulayacağımız sıra tekniğiyle yapılacak. Şöyle yapıyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alacağım ama ilk sıra olduğu için örerek alıyorum. Ters örgü, ikinci ters örgü, üçüncü ters örgü. İpi geriye atıyorum. Dördüncüyü düz örüyorum. İpi öne alıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane ters örgü yapıyorum. İpi geriye atıyorum ve bir tane düz örgü yapıyorum. İpi öne alıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ters. Sonra kalan 2 tane ilmeğimiz kalacak kenarda. Bu önemli. 2 tane kalacak. Burayı 2 tane düz örüp çıkıyorum. Tüm model boyunca uygulayacağımız teknik bu. Tekrar ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Bu ters örgü gibi kabul edelim. İkinci ters örgü, üçüncü ters örgü, dördüncüyü düz örüyorsunuz. İpi öne alıyorsunuz. 1, 2, 3 tane ters örgü yapıyorsunuz. İpi arkaya atıyorsunuz. Düz örgü. 1, 2, 3 tane ters örgü örüyorsunuz. İpi geriye atıyorsunuz. Sonda kalan 2 taneyi 2 düz şekilde örüyorsunuz. Şimdi ilk başlarda model kendini göstermeyecek. 6-7 sıra sonra yavaş yavaş model oluşmaya başlayacak. Bu sıra tekniğini bütün sıralarda uygulayarak dümdüz, hiç kol kesmeden,
Hiç yaka kesmeden, yani arka tarafı kesmeden yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Evet, bakın şimdi buradan buraya kadar ördüm. Eni ne kadar oldu? Benim ördüğüm örgüdeki en 59-60 santim kadar. Bu small, yani small demeyelim de 38 beden için uygun bir ilmek sayısı. Şöyle 47 santim kadar bir uzunluğumuz var. Önleri ne yaptık? Önleri de yine 47 santim kadar ördük. Nasıl başladık? Önlerde yine dümdüz ördük. Hiç kol kesmek yok, yaka kesmek, hiçbir şey yok. Burayı da aynı şekilde yaptık. Bunlar da ön kanatlar. Ön kanatları da arkayı kaç ilmekle yaptıysak onun yarısı kadar yaptım. 81 ilmekle örmüştüm arkayı. 81'in yarısı 40,5. 41 ilmekle yaptım her ikisini. Neden 41? Çünkü 4'ün katları artı 1. Yani ilmeklerinizi şöyle sayıyorsunuz. Bu ne demek? Birçok kişi bunu anlamıyor. İlmekleri 4, 4, 4, 4, yani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diye sayıp sonuna da ekstra bir tane ilmek ekliyorsunuz. Önleri de 41 ile ördüm. Şimdi diyeceksiniz ki burada bir yaka payı bırakmadınız. Nasıl olacak? Burada dikişte yakayı oluşturacağız. Şöyle yapacağız. Şuraya kadar ya da şuraya kadar yaklaşık 4 parmaklık bir mesafe bırakarak şurayı dikeceğim. Biraz açarak dikeceğim. Bakın bu kendini topladığı için sanki darmış gibi gözüküyor. Açarak buraya kadar dikeceğim. Buraya kadar. Burayı da buradan buraya kadar dikip şurada bir yaka payı, ense payı bırakmış olacağım. Yani burada bir oyuntu yapmanıza gerek yok. Çok pratik bir yelek olsun istediğim için böyle bir yol izledim. Şu yan tarafları da buradan dikmeye başlıyorsunuz. Şurada small ve medium beden için 20 santimlik kol payı bırakıyorsunuz. Eğer bedeniniz large ya da x large'sa orada 25 santime yakın bir kol payı bırakmanız gerekiyor. Şimdi bu yelekte dikiş çok önemli. Yani omuz kısmının dikişi çok önemli. Neden çok önemli? Ön taraf kendini toplayan bir model olduğu için tam olarak iyi oturtmanız gerekiyor. Yani tam böyle ikiye katlıyorsunuz ve ortaya denk gelen bölümü çengelli iğne ile işaretliyorsunuz. Sonrasında şu ön tarafı dikerken elinizle buraya kadar uzatıyorsunuz. Eğer çoğunu burada dikerseniz ön taraf açık kalacaktır ve hoş durmayacaktır. O yüzden elinizle şuraya şöyle ikisini birden çengelli iğne ile tutturun ve ona göre dikin. Bakın şimdi buradan başlıyorum dikmeye, böyle biraz açarak. Çünkü model kendini çok açmıyor. İkisinin denk gelmesi için toplayan modellerde dikiş biraz önemli. Bakın dikişi de şöyle yapıyorum. Karşılıklı olarak denk getiriyorum. Şöyle fazladan bir şey kalmış, onu keseceğim. Böyle karşılıklı olarak ilerleyeceğim. Evet, bakın şöyle bir aralık bırakıyorum. Burada şöyle bir yaka açıklığı bıraktım tam ortadan. Çengelli iğnemiz buradaydı. Şimdi sıra diğer tarafa geldi. Diğer tarafı da bunun içine alıyorum. Burada da aynı metodu uygulayacağım. Buradan dikmeye başlayacağım. Yine şuralarda bırakacağım. Aynı ölçüde bırakacağım. Ve minik bir ense payı açılmış olacak burada. Böyle yaka payı açılmış olacak. Şuraya kadar dikeceğim. Evet, bakın şimdi böyle bir yaka açıklığı oluştu. Burada fazla geliyorsa size daha da dar dikebilirsiniz. Karar sizin. Yani çok açık olmasın, kollarımdan çok düşmesin, rahat hissedemiyorum diyorsanız biraz daha da kapalı dikebilirsiniz burayı. Yanları da diktim, şöyle göstereyim. Yanlardan da yaklaşık 20'şer santimlik bir kol payı bıraktım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.